Ben Yılmaz. Abone ol, beğen ve yeni videolarımı kaçırma. Bu video Vano sonrası olacakları kısaca değerlendirdiğimiz ve tayfa ödüllerini tahmin ettiğimiz bir sıralama videosu olacak. Ödülleri kendi düşüncelerime göre listeledim. Sizin farklı düşünceleriniz varsa yorumlarda bekliyorum. Yıllardır süren esaret, korku ve kölelik düzeni sona erdi. 1050. bölüme kısa bir özet geçersek, Luffy'nin Kaido'ya yaptığı son dramatik saldırı Kaido'yu yerin dibine gönderdi. Luffy'nin yumruğu o derece güçlü çıktı ki Kaido'yu yerin altında olduğu ortaya çıkan magma mağarasına göndermeyi başardı. Law ve Kid'in saldırılarından sonra Big Mom da aynı kaderi paylaştığı ortaya çıktı. Devrin iki Yonko'sunun bu şekilde devrilmesi bana biraz aşırı gelse de elimizde şu anlık bu var. Ancak herkes buna inanmaya tam olarak hazır değil. Kaido'nun yanardağda yanarak ölmesi gerçekten sizce de mantıklı mı? Hem de tamamen ateş formuna girebiliyorken. Bence değil. Joyboy'u görüp onurlu bir şekilde ölmekten başka bir şey istemeyen Kaido'nun geri geleceğini düşünüyorum. Genelde kötülerin iyilere dönüşmesi yaptığı yanlışı anlayıp son saldırıda kendisini feda etmekten geçer. Yani demek istediğim şu an denizcilerden bir saldırı gelse bence onları tutacak kişi Kaido olmalı. Ve aradığı onurlu ölümü de Joyboy'u korurken son savaşında vermeli. Bence bu son geçen hafta gördüğümüz sondan daha etkileyici olur diye düşünüyorum. Kaldı ki zaten Wano'nun dışında denizci filosu bekliyor ve içinden kimler çıkacak bilmiyoruz. Akainu oraya göndermeye adamımız yok demişti fakat bir filo orada bekliyor. Zunesha da orada. Bu çok garip bir durum çünkü iki Yonko'nun mekanına eli boş gelmezsiniz, öyle değil mi? Doğrusu ben hala Wano'da verilecek büyük partiden önce içinde Kaido'nun da olduğu bir aksiyon bekliyorum. Ayrıca şuna da değinmek istiyorum ki bu hikayeye göre en kötü neslin Big Mom ve Kaido'yu yendiği söylenemez. Çünkü bu tam bir yenilgi değil, magmanın içine kadar iktirdi diyebiliriz. Süpernovaların bütün güçlerini kullanmasına rağmen ancak iki Yonko'yu kendilerinden uzaklaştırabildiler. Yani güçleri Yonko'larla kıyaslanamaz bile. Zaten Oda Sensei'nin de bize bunu anlatmak istediğini düşünüyorum. O yüzden Big Mom düşerken hala yaşıyordu. Law ve Kid o yüzden kesinlikle Yonko seviyesine çıkamazlar. Luffy'ye gelirsek Kaido'nun kendinden geçtiğini görüyoruz fakat geri dönüş yapmayacağının da bir garantisi yoktu. Magma çukuru kolaya kaçmaktan veya bize fake atmaktan başka bir şey değil. Luffy kaç defa kesin yenilgiden sonra geri dönüş yaptı. Kaido ise kaç kişiyle savaştı ve sadece bir kere kendinden geçti. O yüzden Luffy'nin son yumruğunda Kaido'yu tamamen bayılttığı ya da tamamen öldürdüğü söylenemez. Yani demek istediğim Law, Kid ve Luffy'nin ödüllerini 5 milyar filan bekliyorduk ama bence bu kadar yükselmeyecek. Mesela Beyaz Sakal savaşarak ölmüştü. Yediği onca darbeden sonra denizciler için kesin bir zaferdi. Kara Sakal bile zayıf düşen Beyaz Sakal'ı zor öldürmüştü. O yüzden Kaido'nun çelik yapısına karşı Luffy'nin ya da diğerlerinin şansı olmadığını düşünüyorum. Olaylar Luffy lehine gelişmeseydi durum çok farklı olabilirdi. Teke tek bir maçta Luffy Gear 5 ile dövüşse bile kazanamazdı. Çünkü girdiği formun Luffy'den çok şey götürdüğünü zaten kendisi söylemişti. Yorulunca hatta yaşlı bir adama dönüşmüştü. Bunun yanında Kaido kale duvarından bir farkı yoktu. Luffy çoğu zaman olduğu gibi şans ile kazandı. Kader açısından Luffy'nin kazanması gerekiyordu ve kazandı. Zaten bu manganın başlangıcından itibaren kader olayı önemli bir şekilde işlendi. Gerçekten dövüştü diyebileceğimiz karakterlerden biri Zoro ve Sanji'ydi. Bana katılmıyorsanız şöyle düşünebilirsiniz. Luffy ve Zoro'yu neredeyse birbirine yakın görüyoruz. Aralarındaki fark hiçbir zaman çok açılmadı ama Zoro'nun birebir dövüştüğü King ile Kaido arasındaki fark çok büyüktü. Kaido istediği zaman King ile dövüşüp çok kolay da kazanabilirdi. Aynı şey Katakuri ve Luffy savaşında da gördük. Luffy, Big Mom'un ikinci komutanını zar zor yendi. Big Mom ve Katakuri arasında fark ise aynı şekilde ölçülemez bir seviyedeydi. Şimdi Luffy, Katakuri'yi zor yenerken Ruyo Haki Gear 5 açtı diye Kaido'yu indirecek olması bana çok mümkün gelmiyor. Mangada da zaten bu açık bir şekilde gösterildi. O da başka bir çözüm bulamadığı için herhalde diye düşündüm. Tek çıkar yol buydu. Tek yapacağı buydu. Kendi eşiti olmayan birini ancak böyle halledebilirsin. Bu konuda bana katılmayan illaki çıkacaktır. Yorumlarda düşüncelerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Wano sonrası ödülleri o yüzden çok olmayacak. Luffy'nin Joyboy olması
olması nedeniyle ve uyanış açması Kaido'yu bayıltabilmesi yüzünden ödülünün tamam diğerlerine göre çok olacağı belli. Ama hala büyük korsanlar seviyesinde olacağını düşünmüyorum. Bence ödülü Karasakal'ın ödülüne denk bir ödül olacak. Sonuçta ikisi de rakiptir. O yüzden hatta Luffy'nin ödülü Karasakal'dan düşük olmalı ki onu da yenip daha sonra zirveye oturabilsin. Çünkü bugüne kadar Luffy'nin yendiği karakterlerin hepsinin ödülü kendi ödülünden yüksekti. Katakuri Savaşı'ndan sonra ödülü 3'e katlanmıştı fakat burada ince bir ayrıntı var. 3 tatlı komutanından Cracker'ı ve Katakuri'yi yenmiştir. Ayrıca ortada suya düşme falan yoktu. İkisinin de işini bitirmişti. Hatta Katakuri kendini bıçaklamasa yani Luffy zar zor yenecekti. Neyse fazla uzatmayalım ve hemen ödülleri açıklamaya geçelim. 11'den Yamato ile başlayacağız ve Luffy'ye kadar ilerleyeceğiz. O yüzden 11 Yamato. Yamato gerçekten çok güçlü ve eğlenceli bir karakterdir. Tayfanın yeni üyesi olması bekleniyor ki bence zaten tayfaya gireceği belliydi. O yüzden ona da bir ödül vermek istiyorum. Kaido'yu tek başına tutabilmesini göz önüne alarak ve diğer yaptığı işleri saymıyorum zaten. Ödülünün 1,5 milyar beli ile başlayacağını düşünüyorum. 10. Jinbei. Eski ödülü 438 milyon beli olan Jinbei, Yamato katılasıya kadar tayfanın en yeni üyesiydi. Katılması bayağı uzun sürse de savaşta elinden geleni yaptı. Wu Is Wu'yu yenerek ve kaledeki yangını söndürmeye yardım ederek katkıda bulundu. Yendiği adamın 546 milyon beli ödülü var. Yonkou'ya saldırdıklarını ve Joyboy'un tayfasında olduklarını düşünürsek Jinbei'nin 320 milyonluk bir artış yaşayacağını düşünüyorum. Yeni ödülü o yüzden 758 milyon beli olacak diye tahmin ediyorum. 9. Brock. Brock'un şu anki ödülü 83 milyon beli ve bu ona Dressrosa'dan sonra verilmişti. Black Maria Savaşı'nda Robin'in yanında yer aldı fakat daha sonra gece listlerini halletmek için savaşı Robin'e bıraktı. Tabi bir de Tümkek Adası'nda yaptıklarını da eklersek bence yeni ödülünün 358 milyon beli olacağını düşünüyorum. 8. Franky. Franky de Topiroppo üyelerinden birini yenmeyi başarmıştır. Ayrıca zırhı da çoğu yerde faydalı oldu. Eski ödülü 94 milyon olan Franky'nin yeni ödülünün 574 milyon beli olacağını düşünüyorum. 7. Nico Robin. One Piece'in anahtarı olan Robin gerçekten bu arkta kendini gayet iyi gösterdi. 130 milyon beli ödülüne sahip olmasına rağmen 480 milyon değerindeki Black Maria'yı yenmeyi başarmıştır. Aynı zamanda dünya hükümeti tarafından hatta Big Mom gibi Yonkou'ların istediği bu önemli karakter hiç olmadığından daha çok değerlenmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden Robin'in yeni ödülü 705 milyon beli ödül olacak. 6. Chopper. Her seferinde yüksek ödül görmeyi beklediğim bir karakterdi. Fakat bu hiçbir zaman olmadı. Eğer yine aynısı olursa 250 beli ödül olabilir. Ama gerçekten bu Wano arkı Chopper'ın doktorluk yetenekleriyle öne çıktığı bir ark oldu. Bence daha yüksek ödülleri hak ediyor ve en iyi ihtimal 1 milyon diyorum. 5. Sanji. Sanji'nin Queen ile yaptığı savaşta Sanji güçlendirilmiş dış iskeleti, süper hızı, arttırılmış gücü ile Queen'in işini bitirebilmişti. Bu güçlere bir de silahlanma hakisi ekleyerek seviye atladı ve 1 milyar 320 milyon ödüle sahip Queen'i yenmeyi başardı. Wano sonrası ödülü Zoro'dan daha az olacağını söylememe gerek yok sanırım ama aradaki fark da çok olmaz. Sanji'nin şu anki ödülü Zoro'dan yüksek fakat bu Big Mom arkında kendini gösterdiği için oldu. Ve yeni ödülüne gelecek olursak bunun 1 milyar 420 milyon beli olacağını düşünüyorum. 4. Usopp. Usopp benim favori karakterlerimden biri ve çok gerçekçi olduğu için bu karakteri seviyorum. 200 milyon beli ödülü yüzünden zaten endişeli olan Usopp yeni ödüller gelince ne yapacağını merak ediyorum. Wano arkında ödülünü tavan yapacak bir olay yaşanmadı fakat Yonkou'ya saldırmak, Joyboy'un tayfasında olmak yeterli olacak. O yüzden ödülünün 370 milyon beliye çıkacağını düşünüyorum. 3. Nami. Nami de güzel power-up'lar aldı, ultiyi indirdi ve bu savaştaki desteğini güzel bir şekilde sürdürdü. Ultinin ödülü 400 milyon fakat Big Mom da işe karıştığı için Nami'nin ödülü bundan dolayı çok yükselmeyebilir. Ben şahsen Nami'nin ödülüne 250 milyon daha bekliyorum. Yani eski ödülü 66 milyon olduğu için bu durumda toplam Nami'nin ödülü 316 milyon beliye yükseliyor. 2. Zoro. Zoro bence Luffy'ye göre daha iyi bir performans sergiledi. Tüm kemikleri kırıldıktan sonra King'i indiren Zoro'ydu. Aynı zamanda Killer'a karşı ve Hawkins'e karşı da kazandı.
şeytan meyvesi güçleri olmadan gayet iyi bir şekilde gücünü herkese ispatladı. Zoro'nun eski ödülü 320 milyon beli. King'in ödülü ise 1 milyar 390 milyon beli. Bu durumda Zoro'nun ödülünün 1 milyar 700 milyon beliye çıkacağını düşünüyorum. 1. Luffy, Ryo Haki, uyanış ve her şeyin sesi güçlerini aktif olarak kullandığını gördük. Kaido'ya yenilse de onu bayıltıp yerin dibine göndermeyi başardı. O yüzden şu anki ödülü 1,5 milyar beliden 3,5 milyar beli ödüle çıkacağını düşünüyorum. İlk başlarda 5-6 milyar olur diyordum, 4,5 milyar olur diyordum. Fakat sonradan fikrim çok değişti. O yüzden çok artacağını düşünmüyorum. Nedenini de videonun başında anlatmıştım. Sizleri de fazla tutmak istemiyorum. Hepinize teşekkürler. Ben Yılmaz. Videomu beğendiyseniz kanalımda buna benzer birçok video bulabilirsiniz. Takipte olmak için de abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.